Selam, ben Gamze. Amerika'dan paylaştığımız video serimize hoş geldiniz. Kaç gündür hava çok sıcaktı ama bugün böyle kapalı, yağışlı bir güne uyandık. Kasvetli diyebilirim. İngilizcesi de gloomy oluyor. Sabah buralarda sis bile vardı. Sis fog demek. Sisli de foggy oluyor. Şu binayı göstereyim. Ben bunu çok seviyorum. Insurance Building. Yani sigorta binası gibi bir şey. Arthur da merakla bakıyor. Korkmayın, atlamaya falan kalkışmıyor. Şu an çok fazla bağırarak konuşmam gerekiyor. Hem klimaların sesi hem de dışarıdan gelen sesler. O yüzden içeri geçelim. Bugün böyle hava yağışlı, kapalı. O yüzden tam aslında evde oturup film izlemelik. Ben de böyle bunu düşünürken dedim ki sizlere şöyle bir içerik çekeyim. İngilizceyi film izleyerek öğrenebilir miyiz? Bunun üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum. Tabii ki de İngilizceyi sadece film izleyerek öğrenemeyiz. Onun dışında ekstra çalışmamız da gerekiyor. Ama bir filmi, diziyi gerçekten İngilizce öğreneceğim amacıyla dikkatinizi vererek izlediğinizde gerçekten farkını göreceksiniz. Benim İngilizcem evet bir tık iyi olmasına rağmen bilmediğim birçok şey oluyor ve ben hala film izlerken, dizi izlerken notlarımı açıp kaydediyorum, araştırıyorum. Bu neymiş diye bakıyorum. Günümüzde bu kadar fazla dizi ve film olması ve bunlara televizyondan, bilgisayardan, telefonlarımızdan ulaşabilmemiz gerçekten büyük bir nimet ve bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ben küçükken hatırlıyorum İngilizce öğrenmek için böyle küçük CD'ler oluyordu. Onları açıp izlemek çok istemiyordum açıkçası. Diziler de genelde dublajlı oluyordu. Böyle Netflix falan yoktu. Ve şu anda kendimiz istediğimiz gibi bunu kontrol edebiliyoruz. İsterseniz Türkçe film açıp altına İngilizce altyazı da koyabilirsiniz. İngilizce bir şey izlerken de ben aslında altyazıyı yine İngilizce tutma taraftarıyım. Çünkü konuşma diline çok hakim değilseniz orada söylenenler size vurur diye akar gider. Altyazıyı görerek aslında onu nasıl söyleyebilirsiniz? Sürekli kendinize bunu öğretmiş oluyorsunuz bir dizi izlerken. İngilizce diziyi İngilizce altyazılı izlerken. Hani ben Türkçe kullanıyorum altyazıyı, öbür türlü anlamıyorum diyorsanız da anlamayın. Bir süre anlamayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra zaten sizde bu oturmaya başlayacak. Ayrıca tahmin edebilirsiniz kafanızda. İzlediğiniz o dizi veya filmde geçen sahneyi ve aynı zamanda o altyazıda yazan yazıyı kendiniz tahmin ettiğinizde daha fazla kalıcı hale getirmiş oluyorsunuz öğrendiğiniz şeyi. Hazır dizi ve filmlerden bahsediyorken ben hemen arada küçük bir İngilizce bilgi paylaşmak istiyorum. Mesela karşınızdaki birisine şey soracaksınız. Ne tarz filmleri izlemekten hoşlanıyorsun? Buradaki tarz kelimesinin, Türk kelimesinin İngilizce karşılığı genre. Yani İngilizce'de de which movie genres do you like to watch? Hangi tarz filmleri izlemekten hoşlanırsın şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi gelin o janralara bir bakalım. Sci-fi bilim kurgu demek. Science fiction'dan geliyor. Fiction kurgudur. Science bilimdir. Benim en çok izlemekten keyif aldığım film tarzı gerilim ve korku filmleri. Gerilim thriller, korku filmi de horror movie oluyor. Ama böyle hani şey tarzında izlerken beyninizi hiç kullanmanız gerekmeyecek. Böyle 3-5 tane arkadaşın toplanıp kampa gittiği ve sonra birisinin onları sırayla öldürdüğü ama filmin en sonunda o sadece bir kişinin, belki 2 kişinin hayatta kaldığı o filmlere bayılıyorum gerçekten. Onun dışında gizem, mystery janra olarak çok beğendiğim bir tür. Tabii ki komedi, comedy. Dram filmlerini hiç sevmem. İngilizcesinde de ben yanlışlıkla hep dram diye söylüyorum ama İngilizcesi drama. Neyse şimdi konumuza geri dönelim. Ben gerçekten İngilizce bir şey izlerken İngilizce çok fazla şey öğrendim. Mesela bir Office hayranıyım. Michael Scott'a bayılıyorum. Onun mesela meşhur sözlerinden I declare bankruptcy vardır. I declare bankruptcy! Ben bunu duymadan önce declare ne demek bilmiyordum mesela. İlan etmek, açıklamak, bildirmek anlamına geliyor. Bankruptcy de iflas etmek demek. Yani iflas ettiğini ilan ediyor o cümlede. Onun dışında da ofisten öğrendim yine bir örnek mesela. Oradaki sekreter Pam sürekli telefonu Dunder Mifflin, this is Pam şeklinde açıyor. Dunder Mifflin, this is Pam. 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 Ben bunu ilk gördüğümde dedim ki neden this is? Hani this is a pen deriz biz çünkü değil mi? Hani telefon açtığında hi I am Gamze dersin mesela. Ama hayır o şekilde değil. İngilizce'de telefonu açtığınızda this is Pam, this is Gamze
it's Gamze şeklinde söyleyebiliriz ve bu yanlış bir kullanım olmuyor. Merak etmeyin. Siz de böyle telefonu açtığınızda this is bilmem ne şeklinde söyleyip daha böyle profesyonel olabilirsiniz. Peki Friends severler var mı aramızda? Oradan da çok popüler bir replik söyleyeyim mesela. We were on a break. Yani ben bunu izlediğim zaman break benim için kırmaktı. Veya teneffüstü, araydı break. Ama burada aslında şu anlamda ara. İlişkilerde de bazen ara veriliyor ya. We were on a break. Hani ara vermiştik, ilişkimizi bir tık dondurmuştuk şeklinde toksik ilişki. İngilizcenizi geliştirmek için gerçekten Friends, The Office, The Simpsons, Modern Family gibi dizileri izleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla günlük hayattaki kullandığımız kelimeleri, kalıpları, özlü sözleri, deyimleri kullanıyorlar. Bu kadar filmlerden konuştuk. Şunu da bilmenizi isterim ki English Central'ın videoları da tamamen bu mantığa göre oluşturulmuş. English Central kütüphanesinde her konuya, her seviyeye, her aksana uygun binlerce video var. Bu videoları izlerken bilmediğiniz kelimeleri işaretleyip üstüne tıklayıp kelimenin anlamını öğreniyorsunuz. Sonra bu kelimelerin telaffuz çalışmasını yapıyorsunuz. Doğru olup olmadığını uygulama size söylüyor. Atıyorum işte excellent %90 oranında doğru söylediğin şeklinde size geri dönüş yapıyor English Central uygulaması anlık olarak. Video bittikten sonra da yapay zeka destekli sohbet robotu Mimi'miz var. Mimi ile video hakkında konuşabiliyorsunuz. Bu gerçekten harika bir özellik. Yani sizle konuşmaktan asla sıkılmayacak ve sizi asla yargılamayacak bir robot düşünün. Sürekli istediğiniz gibi yazabilirsiniz. İstediğiniz konu hakkında konuşabilirsiniz. Bu anlattıklarımı siz de deneyimlemek istiyorsanız eğer English Central uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kütüphanesine ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Videoları izleyerek sizler de kelime öğrenme araçlarını ve telaffuzunuzu geliştirecek aktiviteleri yapabilirsiniz. Ayrıca unutmayın, eğer English Central'a ilk defa kayıt oluyorsanız sizlere ücretsiz bir adet özel ders hakkı veriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerden birebir özel dersler alabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol diziler, filmler izleyip İngilizcenizi pratik etmeyi ve aynı zamanda English Central kütüphanesindeki videoları da yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İkinciye mi söylüyorum bilmiyorum. Görüşürüz. See you.